Merhabalar, ben Mustafa Çay. Hiç düşündünüz mü? Hani çevrenizde herkesin yardımına koşan, hep evet diyen ama bir gün küçücük bir şeyde patlayıveren o tırnak içinde iyi insanlar vardır. Evet, belki de siz de o insanlardan birisiniz. İşte bugün Carl Jung'un rehberliğinde bu sessiz trajedinin ardındaki sır perdesini aralayacağız ve en önemlisi o kaçınılmaz patlamadan nasıl kurtulabileceğimizi, nasıl yönetebileceğimizi öğreneceğiz. Hani hayatınızdaki o en fedakar, en sakin, asla şikayet etmeyen insanı bir düşünün. Herkesin derdine koşan o kişiyi ve sonra bir gün en beklenmedik anda nasıl parladığını, nasıl patladığını herkes şok oluyor. "Ya, sana ne oldu böyle?" falan diyorlar. İşte biz bu gizemli patlamanın ardındaki o psikolojik dinamikleri şimdi yavaş yavaş, adım adım ortaya çıkaracağız. Hazırsanız başlayalım. İlk işimiz bu durumu takdir edilesi bir erdem gibi değil de farkında olmadan yaşanan bir kriz, yani bir iyi insan trajedisi olarak yeniden adlandırmak olmalı. Çünkü her trajedinin kökeninde görmezden gelinen ve bedeli gerçekten ama gerçekten çok ağır olan bir gerçek yatar. Onlar adeta toplumun görünmez, fark edilmeyen kahramanları gibidir. Herkesin yardımına koşan, asla hayır demeyen, kendi ihtiyaçlarını hep o listenin en sonunda bir yerlere atan o insanlar. Dışarıdan bakılınca sarsılmaz bir köprü gibi dururlar. Herkesin karşıya güvenle geçmesini sağlarlar. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardır. O köprü her evet deyişte, her yutulan sıkıntıda görünmez çatlaklarla biraz daha zayıflar. Bu yüzden de dışarıdan gördüğümüz o zarafetin arkasında aslında her an devrilecek olmanın bitmek bilmeyen bir gerginliği ve tabii ki de korkusu vardır. Peki bu içsel gerilimin, bu titremenin kaynağı nedir acaba? Şimdi biraz daha psikolojinin derinlerine inelim ve Carl Jung'un bu durumu açıklamak için kullandığı iki temel kavramla tanışalım. Birincisi maske, yani persona, ve diğeri de gölge. Yani dünyaya sunduğumuz yüzümüz. O sosyal maskemiz. Bunu daha çocukken öğreniyoruz aslında. Uyumlu olursan sevilirsin. Uslu çocuk olursan kabul görürsün gibi. Bu maske başlarda bizi korur ve işe yarar. Ama tehlike tam olarak şurada başlıyor. Zamanla o maske yüzümüze öyle bir yapışıyor ki bir gün aynaya baktığımızda altındaki gerçek kişinin bazen kim olduğunu bile unutabiliyoruz. Ve o maskeyi her taktığımızda istenmeyen her duyguyu, her düşünceyi ruhumuzun bodrumuna kilitliyoruz. Jung işte buna gölge diyor. Bakın, gölge içimizdeki bir şeytan falan değil. O bizim kişisel orkestramızın susturulmuş enstrümanlarından biri. Hiç dile getirilmemiş bir hayır, boğazda düğümlenmiş bir öfke, ertelenmiş bir hayal. Onlar kötü değil, sadece ifade edilmemiş. Bu ikisi arasındaki denge tıpkı ağzına kadar dolu bir düdüklü tencere gibidir aslında. Her yutulan öfke, her bastırılan arzu, her söylenmeyen hayır o tencerenin altındaki ateşi biraz daha açar. Dışarıdan her şey kontrol altında, her şey sakin görünebilir ama içerideki basınç durmadan artar. Ve o biriken enerji asla yok olmaz. Sadece patlayacağı doğru anı ve doğru durumu ve zaman bekler. Peki bu biriken devasa enerji nereye gidiyor? Şimdi o sessiz fırtınanın nasıl oluştuğuna ve bizi kaçınılmaz patlamaya götüren yola daha yakından şöyle isterseniz bir göz atalım. Süreç tam olarak şöyle işliyor. Adeta bir kısır döngü gibi bu. Her yutulan öfke, görmezden gelinen her sınır gölgeyi biraz daha besleyip büyütüyor. Bu yavaş yavaş biriken bir basınç aslında. Dışarıdan her şey ne kadar sakin, ne kadar kontrol altında görünürse görünsün, içeride muazzam bir fırtına aslında güç topluyor. Ve o patlama anı geldiğinde sonuçlar herkes için ama özellikle de o kişi için son derece şok edici oluyor. Yılların birikimi tek bir anda kontrolsüz bir öfke seli olarak yüzeye çıkıyor. Etrafındaki insanlar sana ne oldu, sen böyle biri değildin ki falan diyorlar. Çünkü onlar sadece maskeyi tanımışlar. Altta kopan o sessiz fırtınadan kimsenin yıllarca belki de haberi bile olmamış. Ve işte şu ana kadar konuştuklarımızın belki de özeti şu: sorun iyi olmak değil, hiçbir zaman olmadı zaten. Sorun bu iyiliğin arkasındaki motivasyonda. Eğer iyiliğiniz reddedilme, sevilmeme ya da değersiz hissetme korkusundan besleniyorsa
O iyilik aslında bir savunma mekanizmasıdır. Genellikle bu böyledir. Ve zehirli köklerden beslenen hiçbir çiçek sonsuza kadar ayakta, canlı ve sağlıklı kalamaz. Peki bu trajediden bir çıkış yolu var mı? Evet, kesinlikle. Ve şimdi aslında sorundan çözüme doğru geçelim. Jung'un bize sunduğu o radikal, devrimci fikre bir göz atalım. Korktuğumuz şeyden kaçmak yerine onu içeri davet etmek aslında bu. Jung'un şu derin sözü bence her şeyi değiştiriyor. Yaşanmamış her gerçek bir semptoma dönüşür. Yani ifade etmediğiniz her duygu, söylemediğiniz her bir söz, susturduğunuz her ihtiyaç bedende veya ruhta kendine bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Anksiyete, depresyon, kronik ağrılar gibi. Aslında bunların hepsi birer semptom, birer belirti. Hani hissettiğimiz o nedensiz yorgunluk, omuzlarımızdaki o kronik gerginlik, boğazımızdaki o takılan yumru. Bunlar rastgele bedensel problemler değil. Bunlar gölgenizin size gönderdiği acil mesajlar. SOS sinyalleri aslında bu. Susturduğunuz ruhunuz sizinle bedeniniz aracılığıyla konuşmaya çalışıyor. Ve gölgeyi dinlemeye başladığınızda kibar cümleler duymayacaksınız ondan. O size duymaktan en çok kaçtığınız o acı, o ham ve zor gerçekleri söyleyecek. Bu sesi duymak başta rahatsız edici, evet, ama aynı zamanda yıllardır sırtınızda farkında olmadan taşıdığınız o ağır çantayı yere bırakmak kadar da özgürleştirici ve rahatlatıcı. Peki bu ilk başta korkutucu görünen yüzleşmenin ödülü ne olacak? Gölgeyi bütünleştirmenin getirdiği o muazzam güce, yani gerçek dönüşümün kendisine bir bakalım öncelikle bunu yanıtlamadan önce. Şimdi ekranda gördüğünüz bu iki resim aslında yolculuğun en net özeti. Solda başkalarının onayına muhtaç, en ufak bir eleştiride tuzla buz olabilecek kırılgan bir yapı var. Sağda ise gölgesini kabul etmiş, esnek, kök salmış ve dayanıklı bir bütün. Artık dışarıdan onay beklemiyor çünkü kendi değerini içeriden üretebiliyor. Ve gerçek güç de tam olarak bu. Çünkü gerçek güç yıkıcı bir fırtına gibi etrafa bağırmaz. Gürültü çıkarmaz. O sakin, sağlam ve kökleri derinlere uzanan heybetli bir dağ gibidir. Kendini kanıtlamak için gürültüye ihtiyacı yoktur çünkü sadece varlığı ve gölgesi bile yeterlidir. Bütünleşmek günlük hayata işte bu sağlıklı davranışlar olarak yansır. Artık hayır derken suçluluk duymazsınız. Netlik hissedersiniz. Öfkelendiğinizde bunu bir yıkım aracı olarak değil, arabanızın kontrol panelinde yanan bir gösterge gibi kabul edersiniz. Ve verdiğiniz şeyler bir zorunluluktan değil, içten gelen bir seçimden doğduğu için hem size hem de karşı tarafa gerçekten iyi gelir. Bütün bu söylediklerimizin belki de ana mesajı aslında şu: mükemmellik ulaşılmaz bir idealin yarattığı bir hapishanedir. Oysa gerçeklik tüm kusurlarıyla, çatlaklarıyla ve gölgeleriyle birlikte hem sizi özgürleştirir hem de etrafınızdakilere ilham verir. Dünyanın daha fazla mükemmel maskeye değil, daha fazla gerçek, orijinal yüze ihtiyacı var. Ve şunu hiç unutmayın: İçinizdeki o karanlık bodrum bir canavarın ini değil, uzun zamandır sürgünde olan en bilge parçanızın evi. O kapıyı açma cesaretini gösterdiğinizde korktuğunuz yıkımla değil, hayal bile edemeyeceğiniz bir bütünlük ve bir güçle karşılaşacaksınız. Gölgeniz sizin en büyük düşmanınız değil, en büyük müttefikiniz olmayı bekliyor ve onu içeri davet etmeye acaba gerçekten hazır mısınız?